Altının sırdaşları, pirit manyetit ve hematit saha ipuçları ile doğru ayıklama. Arkadaşlar, bugün size sahada altın damarını ararken en çok karşımıza çıkan 3 kritik mineralin neden ve nasıl doğru okunması gerektiğini anlatacağım. Bu üçlü, pirit, manyetit ve hematit. Neredeyse her kayaç diliminde bir şeyler fısıldarlar. Altının nereden geldiğini, nerede tutunduğunu ve niye bazı yerlerde iz bırakıp bazı yerlerde sessizce kaybolduğunu bu 3 mineralin duruşundan anlayabilirsiniz. Konuyu genişlemesine ele alacağım, sonra detaylara inip pratik testlerle netleştireceğim. Arkeolojik bağlamı da işin içine katacağım çünkü eski maden işletmeleri iz bırakır ve o izler bugün sahada yön bulmamıza yardım eder. Sonunda elinizde pusula gibi kullanacağınız bir okuma sistemi olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Neden bu üçlü önemli? Altın doğada çoğunlukla serbest tane halinde ya da kuvars damarlarında sülfürlü zonlara yakın bulunur. Pirit çoğu hidrotermal sistemde altının kimyasal yol arkadaşıdır. Manyetit magmatik kökenli akışların ve demirce zengin zonların manyetik imzasıdır. Hematit oksitlenme evresinin net sonucudur ve yüzeydeki alterasyonu okutur. Cevabı ise bu üçlü birlikte bir sistemin evrelerini anlatır. Pirit bize sıcaklığın ve sülfür etkinliğinin izini verir. Manyetit bize derindeki manyetik kaynakları ve yapısal hatları fısıldar. Hematit bize üstteki oksitlenme ve sızıntı süreçlerini gösterir. Bu katmanlı anlatıyı birleştirdiğinizde altının nereye göç ettiğini anlamaya başlarsınız. Jeolojik arka plan. Nasıl bir sistemden bahsediyoruz? Hidrotermal damarlar, fay ve çatlak ağlarını dolduran sıcak çözeltilerin ürünü. Bu çözeltiler soğudukça sülfürlü mineraller önce çöker. Pirit ve arsenopirit gibi türler altına ev sahipliği yapabilir. Daha sonra sistem oksitlenmeye maruz kalırsa hematit ve limonit gibi oksit ve hidroksitler üst zonu boyar. Eğer bölge magmatik kökenli ise veya derinde mafik ultramafik kütleler varsa manyetit yoğunlaşmaları görülür. Nedeni ise demirin 2 değerlikli ve 3 değerlikli halleri arasında çevrim ve oksijen etkinliği. Bu denge oyunu pirit-manyetit hematit dağılımını belirler ve altının geçirdiği yolculuğun işaretlerini üretir. Piritin dilini çözmek. Piritin rengi sarı metalik ışıltılıdır ama yüzeyde paslanmaya başladığında bronz ve kahverengi tonlar alır. Sertliği çakıyla kolay çizdirmez. Çizgisi siyaha yakın yeşilimsi gri olur. Ama en pratik testler sahada şu şekilde yapılır. Taze kırık yüzeye bakın kübik kristal mi yoksa ince taneli bir saçılma mı var? Kübik ve iyi şekilliler çoğu zaman birincil çökelme anını gösterir ve altınla daha düzenli ilişkiler taşır. İnce yaygın saçılma ise yaygın alterasyon zonlarında karşımıza çıkar ve altın bazen sadece mikro ölçekte eşlik eder. Neden önemli? Çünkü altın çoğu zaman piritin mikro çatlaklarına ya da tane sınırlarına oturur. Mikroskobik dağınık pirit varlığında siyanürleme verimleri yüksek olabilir. Fakat sahada bu sonucu doğrudan göremeyiz. O nedenle piritin tane boyu ve doku bilgisi arazi kararında belirleyici olur. Piritle altını ayırmanın pratik yolu. Arkadaşlar, pirit altına göre çok daha kırılgandır ve vurduğunuzda kıvılcım gibi ufalanır. Altın ise dövüldükçe yayılır ve plaka gibi incelir. Sahada çekiçle piritli kuvarsı kırıp sarı taneleri alüminyum bir yüzeyde hafifçe dövdüğünüzde 2 sonuç görürsünüz. Yayılıp incelen sarı malzeme altındır. Ufalanıp toz olan sarımsı metalik pirit ya da kalkopirittir. Neden bu kadar kesin? Çünkü altının sünekliği yüksek, piritin ise kırılgandır. Ayrıca pirit taze, kırıkta soğuk sarıdır, altın sıcak ve yoğun sarıdır. Manyetitin izini sürmek ve neden manyetik imza kritiktir?
Manyetit, magnetik bir mineraldir ve basit bir mıknatısla rahatça yakalanır. Bu özellik bize iki önemli veri verir. İlki bölgede demirce zengin bir akış ve muhtemel magmatik ilişkili damarların varlığı. İkincisi, fay hatlarının ve bantlı demir oluşumlarının yerini cep düzeyinde bile tarama fırsatı. Nasıl yapılır? Sahada el boyu mıknatısı alır ve kırıntılı örnekleri tararsınız. Mıknatısa güçlü, pozitif tepki veren koyu, siyah yoğun taneler manyetittir. Bu zonun sınırını yürüyerek haritalarsınız. Ardından bu kuşağın kesiştiği çatlak ve kuvars damarlarını kontrol edersiniz. Çünkü manyetit tek başına altın garantisi değildir. Ama doğru yapısal hat üzerinde ise altınlı kuvarsın denk gelme olasılığı belirgin artar. Hematitin bize anlattığı o hikaye. Oksitlenme penceresi. Hematit kırmızı kahverengi çizgisiyle tanınır ve mıknatısa zayıf tepki verir veya hiç vermez. Hematit yüzeyde oksitlenmenin güçlü olduğunu gösterir. Bu neden kritik? Çünkü oksitlenmiş üst zonlarda altın serbestleşmiş olabilir. Nasıl anlarsınız? Kızıl topraklanma zonlarında kuvars damarlarının çevresinde kırmızı ince bir halo görürsünüz. Eğer bu halonun içinde kahverengiden siyaha dönen limonit gözenekleri varsa, bu yer geçmişte sülfürlü minerallerin çözüldüğünü anlatır. Ve bu yerlerde altın yıkanarak aşağıya taşınmış olabilir ya da boşluklarda birikmiş olabilir. Panla kısa test bu yüzden değerli. Arazi kitiniz olmadan araziye çıkmayın. Küçük el büyütecini kullanın, 10 kat büyütme iş görür. Mıknatıs şart. Sertlik için çelik bıçak ve cam parçası taşıyın. Alüminyum bir parça dövme testi için lazım olur. Beyaz seramik parça çizgi rengi testinde hayat kurtarır. Çünkü pirit yeşilimsi, siyah çizgi bırakırken hematit kırmızı kahverengi çizgi bırakır. Küçük bir tava pan ve su bulabileceğiniz bir şişe hazırlayın. Bu setle pirit manyetit hematit üçlüsünün sinyallerini hızlıca doğrularsınız. Kuvars damarını okuma. Neden eksen önemli? Kuvars damarları altının ana konaklarından biridir. Kuvars içinde saçılmış pirit ve çatlak dolgularında hematit lekeleri altın için iyi haber olabilir. Kuvarsın süt beyaz değil de şeker görünümünde yarı saydam ve içinde saçılmış sülfürlü taneler varsa aradığınız dokudur. Peki nasıl ayrım yapacağız? Süt beyaz masif kuvars çoğu zaman steril olabilir. Şeker görünümünde kırık dolgulu kuvars ise akışkanların geldiğini ve metal taşıma potansiyelini anlatır. Dere yatağında ayıklama. Neden hidrolik seçici? Altın yüksek yoğunlukta olduğu için akış içinde ağır fraksiyonda toplanır. Manyetit ve hematit de ağır sayılır ve bu yüzden pan içinde altınla aynı köşede birikirler. Bu durum bize ipucu verir. Panın en ağır köşesinde yoğun siyah kumlar manyetit ise, onu nazikçe yıkarken dibe neyin kaldığına bakın. Dibe kırmızı kahverengi ince toz da eşlik ediyorsa, hematit fazlası var demektir. Eğer siyah kum çok baskın ve mıknatısa kuvvetli tepki veriyorsa, bölge muhtemelen manyetik kayaçlarla besleniyor. O zaman ağır kumların yoğunlaştığı ceplerin hemen üstündeki kıyı dirsekleri ve iri çakıl altları altın için sıcak noktalardır. Saha senaryosu. Bir fay kesimi. Bir dağ yamacında kuzey-güney yönlü bir fay hattı düşünün. Fay boyunca kesilen kuvars damarları var. Damarın omzunda piritli saçılmalar ve aralıklarla manyetik siyah zon ortaya çıkıyor. Üst seviyede kırmızı hematit lekeleri yüzeyi boyamış. Neden önemli? Çünkü bu fay akışkanların ana otoyoludur. Nasıl ilerleriz? Önce manyetik zonu mıknatısla sınırlayıp haritalarız. Sonra kırmızı boyalı yüzeylerdeki kuvars, damar omuzlarını bulup pan testi yaparız. Eğer panın dibinde iri siyah kumla birlikte 2-3 parlak sarı tane plakalaşarak kalıyorsa hedefi daraltırız. Arkeolojik izler neden yön verir? Eski maden işletmeleri, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma atık yığınları, cüruf ve ezme taşları bırakır.
Bu yığınlarda piritli kuvars kırıkları ve hematitli toprak sık görülür. Nasıl okuruz? Ezme taşlarının çevresinde kırmızımsı toprakla karışmış gri siyah kumlar manyetit ve hematit karışımı olabilir. Bu atıkların içinde serbest altın bulmayı beklemeyin ama damar yönünü anlamak için paha biçilmezdir. Arşivde, vakainameler ve tımar defterlerinde maden gelirleri anılır. Cevabı ise bu kayıtlar alan seçimini daraltır ve sahadaki mineral izleriyle birleşince nokta atışı çıkar. Tılsımlar ve malzeme kültüründeki saha ipuçları. Eski madenci yerleşimlerinde demir cürufu ve kırmızı boyalı kil kap parçaları sık çıkar. Hematit eski çağlarda pigment olarak kullanıldı. Bu bize oksitlenmenin yoğun olduğu seviyeleri de işaret eder. Neden işimize yarar? Çünkü aynı oksitlenme süreçleri altını serbestleştirir. Nasıl faydalanırız? Kırmızı pigment yoğun alanların hemen üst kotlarında kuvars damarlarını ve pirit saçılmalarını ararız. İkonografi ve işaret dili ile minerallerin birleşimi. Bazı kiliselerde apsis duvarı yakınında kırmızı okra boya izleri olur. Bu hematit kaynaklı doğal pigmentlerin kullanım alışkanlığıyla ilişkilidir. Eğer bu yapıların yakınında dere kaynakları ve siyah kum bantları varsa manyetit beslemesi vardır. Neden önemli? Çünkü kültürel yerleşim su ve maden kaynaklarının yakınında gelişir. Nasıl bağlarız? Kırmızı pigment kullanımını bir sosyoekonomik işaret olarak alır ve çevresel mineral dağılımını harita üstünde eşleriz. Alet teknolojisi eski ve yeni. Roma döneminden günümüze eleğe dayalı ayıklama değişmedi ama hassasiyeti arttı. Bugün el tipi, manyetometre ve basit cep spektrometreleri bile işimizi hızlandırıyor. Manyetik anomali taraması, manyetitin dağılımını metre ölçeğinde verir. Yakın kızılötesi sensörler hematit lekelerini spektral imzadan ayırt eder. Nedeni ise her mineralin yansıtma eğrisi farklıdır. Nasıl uygularız? Önce görsel doğrulama, sonra mıknatıs, sonra çizgi rengi, sonra pan ve en sonda gerekiyorsa taşınabilir XRF. Yani X ışını floresansı ile demir ve sülfür sinyali kontrolü. Manyetit bantları ve akış hatları, akarsu içindeki siyah kum şeritleri bize akış hızındaki değişimleri ve mikro girdapları anlatır. Manyetit kumları dar boyunlarda ve dönüşlerde birikir. Eğer aynı yerde hematit tozu da fazlaysa, üst havzada oksitlenmiş bir kaynak var demektir. Neden değerli? Çünkü altın bu mikro ceplerde kapana kısılır. Nasıl buluruz? Akışın dış kıvrımındaki büyük çakıl altlarında elle kazı yapar ve panla ağır fraksiyonu ayırırız. Piritin aldatmacaları sahte altın testi. Pirit bazen altın gibi parlar. Dikkat testi. Cebinizdeki bıçağı çıkarın, pirit tanesini çizmek istediğinizde pirit kırılır. Ama altın çizilerek şekil değiştirir. Mıknatıs testi pirit tepkisizdir, manyetit saldırgan şekilde atlar. Hematit zayıf kalır. Çizgi testi pirit koyu gri, hematit kırmızımsıdır, altın ise çizgi bırakmaz, sadece metal yüzeyi boyar. Bu üç test birlikte yanıltmayı ortadan kaldırır. Hematitin iki yüzü, spekülarit ve topraklanmış form. Ayna parlaklığında tabakalı hematite spekülarit deriz. Bu form çoğu zaman sıcak sıvıların yol verdiği kırık yüzeylerde gelişir. Topraklanmış hematit ise pudramsı ve kırmızıdır. Neden ayrım önemli? Çünkü spekülarit bazen kuvars damar omuzlarında görülür ve damar sürekliliğini işaret eder. Topraklanmış form ise üst zonun kimyasal yıkamasını ve potansiyel serbest altın alanlarını haber verir. Manyetitin eşlikçileri, ilmenit ve kromit. Siyah ağır kumların hepsi manyetit değildir. İlmenit de ağırdır, ancak mıknatısa daha zayıf yanıt verir. Kromit ise çoğu zaman iri tanelidir ve parlak siyah cam gibi görünür. Neden bilmeliyiz? Çünkü altınla birliktelik istatistiği farklıdır. Manyetit zengin bantlar, özellikle granitik ve volkanik kaynaklı sistemlerde altınla daha çok örtüşür.
Ultramafik kökenli kromit zengin bantlarda altın nadirdir. Nasıl ayırırız? Mıknatıs tepki gücü ve tanelerin yüzey parlaklığı ile. Damar sürekliliğini yapısal okuma. Fay aynaları çizikli düz yüzeylerdir. Bu yüzeylere paralel bantlı kuvars damarları görürseniz damar süreklidir. Piritli zonlar bu bantların içinde merceklenmiş olabilir. Manyetitli mikrodamarlar fayın atım yönünü vurgular. Neden kritik? Çünkü altını sadece bir noktada değil, doğrultu boyunca aramanız gerekir. Nasıl uygularız? Jeolojik pusulayla damar doğrultusunu alır, yan kolları kesen çatlakları işaretleriz. Pan testlerini bu kesişimlerde yoğunlaştırırız. Oksidasyon süreçleri altın için ne ifade eder? Altın kimyasal olarak kararlı ama taşıyıcı mineraller kararsızdır. Pirit oksitlenip demir oksitlere dönüştüğünde altın serbestleşir. Cevabı ise yüzeyde hematit ve limonit artışı altının bir kısmının yakında serbest olduğuna işaret eder. Nasıl doğrularız? Hematitli topraklardan panla yıkama yapıp dibe inen tanelere bakarız. Mikron boyutta parlama görürsek bölgeyi genişletiriz. Arşivsel kayıtlardan arazide direkt hedefe. Osmanlı madencilik fermanları ve tahrir defterlerinde altın ve demir gelirleri birlikte anılır. Bu birliktelik piritli demir zonları ile altın damarlarının aynı havzada bulunduğunu düşündürür. Neden güvenilir? Çünkü mali kayıtlar üretimi izler. Nasıl kullanırız? Kayıtta adı geçen dere ve dağ adlarını kadim haritalarla eşleyip günümüz topograflarına aktarırız. Sonra manyetik ve hematitik izleri arazi taramasıyla birleştiririz. Kısa dikkat testi. 1. Mıknatısa kuvvetle atlayan siyah taneler var. Kuvars damarlarının omzu kırmızı topraklı, pirit tane boyu ince saçılmış. Bu alanda önce neyi test edersiniz? Cevabı ise panla ağır kum cebini ve dövme testiyle sarı tanelerin sünekliğini. Kısa dikkat testi. 2. Beyaz seramikte kırmızı çizgi bırakan toz haldeki mineral ve yanında altın görünümlü kırılgan parlak taneler var. Hangisi altın, hangisi değil? Cevabı ise kırmızı çizgi bırakan hematittir, parlak kırılgan taneler pirittir. Altın çizgi bırakmaz, dövülünce yayılır. Kısa dikkat testi 3. Dere içinde siyah kum baskın ama mıknatısa zayıf tepki var. Bu ne söyleyebilir? Bu ilmenit oranının yüksek olabileceği ve altın olasılığının manyetit kadar güçlü işaretlenmediği. Yine de panla ağırlık cebini kontrol etmek gerekir. Laboratuvar doğrulaması. El ile yapılan testler değerli ama laboratuvarla teyit ederiz. Tane altı altın varlığı için ateş tayini ve ağır mineral ayrımı yapılır. XRD ile hematit manyetit ayrımı netleşir. PGE ve arsenik izleri piritin tipini anlatır. Neden önemli? Çünkü sahada umut veren her nokta ekonomik değildir. Nasıl karar veririz? Sonuçları yapısal harita üstünde katmanlayıp örnekleme şebekesini sıklaştırırız. Modern sensörlerle akış, drone'la düşük irtifa uçuşu yapıp çok bantlı görüntü alırsanız hematit lekelerini kırmızı kanal yükselmesiyle yakalarsınız. Manyetik haritalama için yerde yürüyerek hat veri toplayın. Pirit zonlarını jeofizikle doğrudan göremezsiniz. Fakat iletkenlik değişimi ve IP yöntemleri sülfür içeriğini işaret edebilir. Cevabı ise sensör verisi sizi pan noktalarına daha hızlı götürür. Damarın ekonomik okuması. Piritin yüzde oranı çok yükseldiğinde işleme maliyeti de yükselir. Oksitlenmiş üst zonlar düşük maliyetli olabilir. Manyetitli bantlar kazı ve kırma sırasında ekipman aşınmasını artırır. Neden bilmeliyiz? Çünkü karar saha ekonomisiyle verilir. Nasıl denge kurarız? Serbest altın oranı yüksek yerlerde küçük ölçekte çalışır, sülfürlü ağır zonları daha sonra planlarız. İklim ve ayrışma etkisi. Nemli iklimlerde hematit ve limonit örtüsü kalındır. Kurak iklimlerde pirit daha taze görünür ve sahte altın parlaması artar. Manyetik kumlar rüzgarla yer değiştirir. Neden önemli? Çünkü ipuçlarının anlaşılabilirliği iklime bağlıdır.
Nasıl uyum sağlarız? Mevsim seçimi ve yağış sonrası tarama planı yaparız. Medeniyetler arası kısa karşılaştırma. Antik Anadolu, Roma, İspanya ve Orta Avrupa, altın arayıcılarının ortak yöntemi ağır kum ceplerini kollamaktır. Fark nedir? Roma, su kanalları ve ahşap oluklar kurdu. Orta Çağ madencileri piritli damarları kırmızı toprakla eşleyerek buldu. Yerel malzeme kültürü, pigment ve cüruf izleri bugünkü saha okumamızla örtüşür. Sahada gizli kalan teknik noktalar. Kuvars damarında pirit ve hematit aynı anda varsa, damar zaman içinde iki farklı evre yaşamış olabilir. İlk evrede sülfürlü çökelme, ikinci evrede oksitlenme. Bu düzenek altını serbest kılar. Nasıl anlarsınız? Pirit kristallerinin korozyon oyukları ve etrafında hematit halosu görürsünüz. Bu mikroyapı altın için iyi haberdir. Yerinde akıl yürütme. Akış yönü. Derenin dış kıvrımı hızlanır, iç kıvrımı yavaşlar. Manyetit ve altın dış kıvrımın aşağı kenarında ve iç kıvrımın ters akıntı cebinde toplanır. Neden bu ayrıntı kritik? Çünkü panı yanlış yerde daldırırsanız iyi sinyali kaçırırsınız. Nasıl düzeltiriz? Önce küçük taşların kuyruklarında oluşan mikro birikim üçgenlerini arayın. Renk ipucu, tonların ince ayrımı, altının tonu sıcak ve bakır altına kaçmaz. Piritin tonu daha soğuk ve yeşile çalar. Hematit kırmızının geniş bir aralığına sahiptir ama nemliyken koyulaşır. Neden pratik? Çünkü ışık sizi yanıltır. Nasıl yaparız? Aynı taneleri gölgede ve güneşte ayrı ayrı gözleyin. Karadeniz iç kesim saha örneği. Granitik sokulum kenarında kuvars damarları ve dere yatağında kalın siyah kum bantları. Mıknatısla güçlü tepki var, manyetit baskın. Damar omuzlarında pirit saçılması gözleniyor. Hematit lekeleri yamalarda. Bu karışım bize ne der? Cevabı ise damarın canlı olduğunu ve üst zonların yer yer soyulduğunu anlatır. Pan testinde iri siyah kumla 2-3 ağır sarı pul görürseniz doğru çizgi üzerindesiniz. İç Anadolu volkanik alan saha örneği. Riyolitik kayaçlarda şeker kuvars damarları piritli mercekler halinde. Yüzey kırmızı toprakla boyalı. Manyetit zayıf. Bu ne demek? Sülfürlü ama manyetik yoldaş az. Hematit çok olduğu için üst zon yıkanmıştır. Altın serbestleşmiş olabilir. Pan testi ve dövme testi burada belirleyici. Yanıltıcı mineraller. Kalkopirit ve markazit. Mika. Kalkopirit daha sarı bakırlı tonda ve daha yumuşaktır ama yine kırılgandır. Markazit piritin polimorfu ve daha kırılgandır. Mika yapraklanır ve çok hafif olduğu için panın içinde uçar gider. Neden bilmek gerekir? Çünkü sahte sinyal moral bozar. Nasıl temizleriz? Pan tekniğini yavaşlatır ve dövme testini asla atlamayız. Yöntem akışı özeti. Ön keşifte gözle renk ve doku. İkinci adım mıknatıs. Üçüncü adım çizgi rengi. Dördüncü adım pan. Beşinci adım dövme testi. Altıncı adım numune ve etiket. Son adım laboratuvar. Bu zincir hata payını minimuma indirir. Saha notlarını haritaya işlemek. Telefon ve gerekirse su geçirmez defter kullanın. Koordinatı, kotu, yönü, eğimi yazın. Pirit manyetit hematit yoğunluklarını basit sembollerle işaretleyin. Neden önemli? Çünkü gün sonunda tüm sinyaller harita üstünde anlam kazanır. Nasıl yaparız? Evinizde sonuçları sayısal haritaya geçirir ve anomali kümelerini görselleştirirsiniz. Anlatının tarihle buluştuğu yer, Lidya sikkeciliği ve altın işçiliği, altın kumlarının ustaca ayrılmasına dayanır. Sart çayı ağır kumlarında hematit ve manyetit birlikte rapor edilir. Bu bize ne söyler? Altının doğal ortaklarını tanıyan bir malzeme kültürü vardı. Cevabı ise bugün aynı kurallar geçerli. Sahada moral ve disiplin. Arkadaşlar, altın sabır ister. Bir gün boş geçer, ertesi gün pan dibinde gözünüzü alan bir iki tane görünür. Nedeni ise doğa dağıtımı düzensiz yapar.
nasıl sürdürülebilir kılarsınız? Sistematik kayıt tutar ve aynı hat üzerinde ilerlersiniz. Gelişmiş ayıklama teknikleri, spiral tepsi ve küçük titreşimli masa gibi ekipmanlar ağır kumdan altını ayırmada verimlidir. Manyetit önce mıknatısla alınır, hematit akışla seyreltilir, altın en sonda kalır. Neden etkili? Çünkü ağır kum yükünü hafifletmeden altın görünmez. Nasıl uygularız? Arazi kampında küçük bir mıknatıs tamburu ve el tipi spiral tepsi iş görür. İnce tane altın ve yüzey gerilimi. Çok ince altın taneleri suyun yüzeyinde gerilimle taşınabilir. Sabun kalıntısı ve yağ bu gerilimi değiştirir. Bu yüzden pan yapmadan ellerinizi duru suda yıkayın. Neden önemli? Çünkü ince altını kaçırabilirsiniz. Nasıl kontrol edersiniz? Panın yüzeyine bir damla temiz su serperek yüzey gerilimini dengelersiniz. Elinizde piritli kuvars, hematitli toprak ve manyetitli siyah kum var. İlk 3 adımda hangi sırayla test yaparsınız ve altının varlığını neyle teyit edersiniz? Cevabı ise görsel doku ve renk, sonra mıknatıs, sonra çizgi rengi ardından pan ve son olarak dövme testi. Arkadaşlar, burada anlattıklarım sahada yılların özeti. Sorularınızı yorumlara yazın, beğeni bırakın ve abone olun. Çünkü bu kanalın gücü sizin desteğiniz. Pirit altının kimyasal gölgesi, manyetit derinin manyetik nabzı, hematit yüzeyin oksitlenme aynasıdır. Bu 3 ipucunu birlikte okuduğunuzda, altının nerede tutunduğunu sezgisel değil, kanıta dayalı görürsünüz. Neden ve nasıl sorularının cevabı adımlarda saklı. Mıknatıs, çizgi pan ve dövme. Yapısal okuma ve arkeolojik izlerle teyit. Böylece rastgele arayan biri olmaktan çıkıp, sistematik düşünen bir saha uzmanına dönüşürsünüz. Arkadaşlar, videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Anlattığım pirit, manyetit ve hematit ipuçları ile altın ayıklama tekniklerini sahada uyguladığınızda sonuç aldığınızı göreceksiniz. Sorularınızı ve saha deneyimlerinizi yorumlara yazın. Beğen tuşuna basın ve abone olun. Bildirimleri açarsanız yeni saha rehberlerini kaçırmazsınız. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü doğru bilgi paylaştıkça güçlenir. Hoşça kalın.